Adam iflas ediyor. Bitmiş. Artık Bakırköy'de bir bahçede intihar edecek silah elinde. Oradan biri geçiyor. Diyor ne yapıyorsun? Ya ben bittim ya. İntihar edeceğim diyor. Ya nasıl intihar? Niye intihar edeceksin? Niye battın? İşte ben iflas ettim. Ne var? Sıkıntın ne var? İşte 500 bin lira benim ağır şeye girdim. En az 500 bin lira bulmam lazım ki buradan kurtulayım. Adam çıkarıyor yazıyor. Ben çıkarıyor bir çek karnesi yazıyor 500 bin lira. Al diyor bunu gidersin diyor sıkıntını çözersin sonra da benim paramı getir diyor. Kim olduğunu da bilmiyor. Adam alıyor ama o karşısındakinin demek ki sıkıntısı o adamın duruşu onu çok korkutuyor. Diyor ki ya ben bunu ellemeyeyim tamam bunu bir kenara koyayım lazım olduğu zaman alırım. Şimdi işteyse biraz dönebiliyorum. İhtiyaç olunca bunu paraya bozdururum alırım diye. Çeki de paraya tahvil etmiyor. Koyuyor kasasına ama onun cesaretiyle adam başlıyor işini yapmaya. Lan bugün 10 lira daha kazandık, yarın 20 lira daha kazandık, 1000 lira daha kazandık. O ümitle adam sıkıntısını çözüyor. Allah lütfediyor, para kazanıyor. Ondan sonra kurtuldu da diyor ya bu çeki diyor götüreyim sahibine iade edeyim. Ben bakıyor çekin üzerindeki adam ve meczup birisiymiş. Adam deli yani Bakırköy'deki akıl hastanesindeki bir hasta. Ama onun oradaki adama verdiği umut onun ticari anlamda olsun hayatını kurtarması, intihar etmesini engelleyen en önemli unsur oluyor. Ödenecek borcun kefili Allah'tır. İnsan bir borcu bir aldığını ödemeyi kastederse Allah mutlaka o ödemeyi yapacağı ortamı ona yaratır. Öncelikle sizi tanıyalım. İsmim Aytekin Çolak, 63 doğumluyum, Erzurumluyum ama hayatımızın büyük bir bölümü gurbetlerde geçti. Çeşitli hem ticari faaliyetler hem sivil toplum kuruluşları olmak üzere faaliyet gösteren bir kardeşiniz. Nasıl milyoner oldunuz? Biz İstanbul'a geldikten sonra zaten hayatımızın büyük bir bölümü ticari faaliyetlerle uğraşmakla geçti. Bir ara gazete ilanıyla ortaklar bulduk. O ortakların vesilesiyle hem reklam tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Araç kiralayarak Anadolu'ya çıkıyoruz. Satış mağazalarının veya petrol istasyonlarının tanıtım ürünlerini veya mağazaların çanta temizlik bezi promosyon ürünlerini pazarlamak için. Yani gidiyor alıyoruz siparişleri. Geliyoruz İstanbul'da onları hazırlıyoruz, yapıyoruz, ediyoruz. Onları gönderiyoruz. Ondan sonra paraları topluyoruz. Toplarken bir daha aynı siparişleri alıyoruz. Onlar böyle birbirine entegre. O günkü şartlarda hiçbir sınırlama yok. Sadece para kazanma hırsı var. Para kazanayım da ne olursa olsun. Peki bu meşru mu, gayrimeşru mu, haram mı, helal mi bilmem işte. Hayır o meseleler o değil. Çünkü toplum bizi ona yönlendirmiş. Toplum para kazanan çok paralı adam olacaksın. Ama bu parayı nereden kazandın? Bu paranın kaynağı ne? Bunu soruşturmuyor. Onun için o günkü şartlarda benim gibi belki binlerce insan potansiyeli olmasına rağmen o toplumda oluşan paralı adam imajını elde etmek için bir sürü maceraya girmiş. Bu maceralardan biz de çok fazla macera yaşadık. Topkapı Maltepe'de bu klişelerin yapıldığı bir sanayi sitesi var. Oradaki adamlar bizim performansı görünce diyor ki abi siz var ya böyle giderseniz İstanbul'un birincisi olursunuz. Para geliyor falan. Ondan sonra bir geliyoruz Allah Allah Ali Rıza bize göre çok üstün kabiliyete sahip adam. Masanın altına girmiş yanında 2 tane siyah gözlüklü adam. Ya ne oldu Ali Rıza? İşte bu mafyanın eline düşmüş. Falan sıkıntılar oldu da falan bunlara borcum var. Bir hesap ediyorum. Ne kadar borcum var? O gün 1 milyon lira. Ya 1 milyon lira biz bir ayda kazanıyor. O zaman tamam Ali Rıza bırakın onu Tamam bırakın Ali Rıza'yı. Ertesi gün bir geliyoruz yine Ali Rıza başka birileriyle muhatap. En sonunda anladık ki yani burada İlla para kazanalım diye ne idüğü belirsiz insanlarla yaptığımız bu faaliyet evet parayı kazanıyorsun çok para var ama nihayetinde o paranın en sonunda hiç ummadığınız yerlere gidiyor ve siz el elde baş başta kalıyorsunuz. Yani o zamanlar bana karabatak diyorlardı. Niye? Ocak ayında batıyoruz bitiriyoruz sermayeyi. Mart Nisan'da yeniden bir iş kuruyoruz. Tekrar aynı maceralı şeyler. Niye? Çünkü o gün bir ölçümüz yok. Bizi böyle ölçüye sevk eden toplumun değer yargıları o gün bahsettiğim gibi yani paran olması lazım. Halbuki paranın insana sağladığı mutluluk, huzur, refah bunlar ben en çok para kazandığım zaman en aç gezdiğim zamandı. Yani yemek yemeye vaktimiz yok ya düşünebiliyor musunuz? BMW arabayla gidiyorsun.
O deri koltukları var. Açlıktan biz gidiyor tarladan geçiyoruz, orada karpuzlar var. Ben karpuzu aldım, getirdim, arabanın üzerine koydum arkadaş. Bıçak bile yok. Bıçak yumrukla böyle karpuz yiyoruz ya. Böyle karpuz yiyerek açlığımı giderdiğimi hatırlıyorum ama cebimdeki parayı saymaya da tenezzül etmez. Kazandığınızın, elde ettiğinizin, yani beklediğiniz hiçbir lezzeti vermiyor. Bereket yok, huzur yok, değeriniz yok. Parayı kazanmış olmak, paranın çok olması insana o beklediği huzuru, refahı, rahatlığı, sağlığı, sıhhati, konforu vermiyor. Hiç dolandırıldınız mı? O zaman İstanbul'da çok önemli bir televizyon markası bir ürün lansmanı yapıyor. Çok cazip, müthiş fırsatlar sunuyor. Yani düşünün, şimdi diyelim ki işte bir televizyon 10.000 lira, 1500 lira televizyon diyor. İstediğin kadar al. Bunlar için de yeter ki bize efendim işte çeklerini, senetlerini ver. Bunları istediğin zaman alabilirsin. O zaman bu müessese, bu firma dediğimde başında da Türkiye'nin önemli isimleri var. Türkiye'de beyaz eşya ticareti yapan hemen hemen 10.000'e yakın esnafı bu şekilde taahhütlerini alarak, ellerindeki senetleri, çekleri toplayarak taahhüt verdiler, televizyon verecekler diye. Birer tane, ikişer tane televizyon verdiler. Ondan sonra biz tabii bunları vadelendirilmiş çekler falan veriyoruz. Bir haber geldi, efendim çekleriniz yazıldı, sizin ticari faaliyetiniz bitti. Çekin yazıldı mı sen de bittin artık. O piyasada bütün itibarını kaybetti. İşte Türkiye'nin en önemli markalarından birisi bir televizyon şirketi. Böyle düşünün, benim gibi 10.000 tane esnafı dolandırmış. Bir anda 10.000'e yakın esnafı ticari kariyerini bitirdiler. Hani 2 daha matematiksel olarak 4 eder. Ama bunun matematik dışında 2 kavram daha var. 2 daha topluyorsunuz, -2 ediyor. Ya nasıl oluyor? İşte bu faizle. Yani işin içine faiz girdiği zaman, bankalardan aldığınız bu dinen haram olan faiz girdiği zaman siz hesabı siz yapıyorsunuz ama Allah Celle Celaluhu, şimdi öğreniyoruz işte Kur'an'a baktığımız zaman faiz malınızı yok eder. Ama efendim öbür taraftan topluyorsunuz, 2 daha 10 etmiş. Allah Allah, bu nasıl 10 eder? Bir bakıyorsunuz bu da bereket. Siz sağlam, ahlaklı çalışmışsınız. Hiç hesap etmediğinizde de Allah lütfetmiş. Bir anda onu bereketlendirmiş, 10 liranız olmuş. Ama bunu öğrenene kadar bizim çok yıllarımız gitti. Çok yıllarımız orada feda oldu. Size faizden kurtulmam lazım dedirten kırılma anı neydi? Kulluk bazında, kulluk durumunda zaten her şeyini kaybetmiş. Yani kul olarak Allah'la olan irtibatını koparınca Allah da ona dünyevi anlamda istediği her şeyi veriyor. Verince de zaten bizim gibi o anda, yani aptal bir düşünceye o nasıl kazanıyor, o oluyor gibi zannediyoruz. Halbuki öğrendik ki ona parayı veriyor ama o paranın vermesi gereken lezzeti, huzuru, mutluluğu, refahı vermiyor. Adam paralı görünüyor. Şimdi biz bu anlamda işte bu paraları çok kazanmak için giriştiğimiz bütün şeylerde Allah'a hamdolsun ki Rabbimiz bizi hep böyle formatladı, bitirdi yani. İşte bahsettiğim bazı ortaklar bulduk, o ortaklar vasıtasıyla bitirdik. Bir işte Türkiye'nin en itibarlı dediğimiz firması geldi, bitirdi. Bankalar bizden aldığı kredilerde size kredi verirken o kadar şey ki, aman işte beyefendi hoş geldiniz, işte her şeyi açıyorlar. Yeter ki sizin kredileriniz düzgün olsun. Ama sıkıntıya girdiğiniz zaman ilk önce en ağır müeyyideyi onlar uyguluyorlar. Şimdi düşünün, normalde bankalarda diyor ki kredinizi zamanında öderseniz işte %3,5 faiz oranı. Ama kredinizi zamanında ödemezseniz bu faiz oranı %4,5'a çıkar, 5'e çıkar. Bu da ne demektir? Eğer bir sıkıntıya girdiyseniz bankadan kurtulma şansınız yok. Her şeyinizi alırlar. Ve biz böyle birkaç defa formatlandık. Ama öbür türlü biz banka dışındaki alternatifleri denediğimiz zaman baktık ki Allah'a hamdolsun bu alternatifler bize daha fazla bir gelir kaynağı, daha fazla bir refah seviyesi sunuyor. Dolayısıyla bankadan her kurtuluş adımımız bizim bu tarafta çok daha huzurlu olmamıza vesile oldu. Hatta bir seferinde öyle bir şey oldu ki, yani diyelim ki bugünkü rakamla 500.000 lira para ödeyeceğiz. Ama sabah olmuş, hiç para yok. Ya bu nasıl olur? O zaman biraz inşaat malzemeleri, nalburculuk falan yapıyoruz. Ama ödeme niyetimiz var. Para gelmiyor. Lan nasıl olur ya Rabbi, bunu nasıl çözeriz? Bir sıkıntı var derken bir anda bizim muhacirlerden bir amcamız girdi içeri.
Selamünaleyküm hacı dedi. Baktım amcaya, aleykümselam ama ben bir yandan o çeki ödemeyi düşündüğüm için kafamda bulanık. Adam da bu amca niye geldi falan derken biraz da yaklaştı. Buyur hoş geldin falan diyor. Geldi de masanın yanına oturdu. Evlat dedi, ya dedi hiç sormuyorsun ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun abi diyorum, ne var ne yok. Ben dedi şurada inşaat var, şey var ya dedi, bahçe. Evet oraya inşaat yapacağım. Yap hayırlısı olsun. Dedi ki belediyeden geliyorum. Ben hem o bunalımı yaşarken bir de onu dinliyorum. Tam böyle yani neredeyse ya abi git de ben de kurtulayım. Benim başımda bir sürü iş var. Dedi ki hacı dedi şu parayı sana getirdim dedi. Saatte 2'de çekler yazılıyor bankalar. Biz saat 1 civarında. Bitmişiz yani tam. Ya dedi belediyeden gittim benim ruhsatı dedi geciktir Eylül'de verecekler. Ben de bu parayı çimento demir almak için ayırdım. Şimdi götürürsem eve hırsız mırsız girer. Senden alacağım bu çimentoyu. Dolayısıyla bu parayı sana getirdim dedi masaya koydu. Böyle bir demet para. Abi kaç para o para? 500.000 lira. Oh böyle bir abi dedim sen biraz üfle dedim bana. Biraz üfle anlaşıldı ki bir de ya Rabbi ya. Yani bunu tam vereceksin biliyoruz. Çünkü niyetliyiz ödenecek o. Ödeyecek. Allah bir yerden gönderecek. Ama öyle imtihan ediyor ki en son anında o geliyor. Dolayısıyla biz böyle şeyleri çok fazla yaşadık. Çok fazla yaşıyoruz. Ama öbür türlü hırs olduğu zaman mesela ben İstanbul'a geldim. Babam vefat etmiş. 8 tane kardeşiz. Annem yetimleri idare etmeye çalışıyor. Ben de aileye yük olmayayım diye İstanbul'a geldim. Ama biz de liseyi okumuşuz. O günkü lise üniversitede daha kıymetli. Yatılı da okumuşuz. Bize devlet de iş verecek. Beklentimiz bir masa başı iş arıyoruz. İstanbul'a bir geldik. Kimse bizim yüzümüze bakmıyor. Masa başı falan iş yok. Ne yapacağız? Bir iş ararken en sonunda bir gıda toptancısında bize hamallık teklif edilmiş. Yani eşyaları yükleyeceksin, indireceksin. Kimse sormuyor ki. Sen okuma yazman var mı bilmem ne mi falan. Biz öyle başladık girdik ya mecburen geri dönüş yok. Orada bir abimiz var Necati abimiz oranın büyük pazarlamacısı. Mesela ben o gün orada 7.000 lira maaş alıyorum. O 100.000 lira maaş alıyor. Öyle bir pazarlama yapan birisi. Ben de orada iyice işi öğreneyim diye uğraşıyorum. Girdim işin içerisine. Necati abinin bir işi çıktı. İşte bir ay yok dediler. Patron dedi ki sen idare eder misin? Ne demek abi yani tabii ki idare ederim. Öyle de bir Allah'ın takdiri. Biz Necati abi yok. Biz bir ay içerisinde onun yaptığı cironun 2 mislini yaptık. Patron baktı ya arkadaş biz Necati'ye veririz 100.000 lira buna 7.500 lira. Bana bir geldi dedi ki sana 35.000 lira maaş vereceğim. Bu işi sen yapacaksın. Düşünebiliyor musunuz? Yani birdenbire maaşın 3 katı. Benim için çok iyi bir teklif ama ya Necati abi için ayıp olmasın falan filan. Yok Necati abi geldi. Patronlarla zaten ilişkisi iyi değilmiş. İşi bıraktı ama benim orada o işi üstlenmemi de biraz da herhalde içerledi. Ben dedi ki seni dedi burada yaşatmam. Yani yaşatmamdan kastım başaramazsın. Ben seni yok ederim. Ne oldu? O hırsla sürekli bizim karşımıza çıkmaya başladı. Bizim patronlar da genç adamlar böyle rekabet olunca dediler sen ne istiyorsan biz seni destekliyoruz. Yani ihtiyacın neyse biz her istediğim malı alıyorlar. Piyasada müthiş çalışma yapıyoruz. O Necati abi de bize karşı yeni bir işletme açtı. Böyle rekabet yapıyoruz. Ama tabii buradaki bizim patronlarımız daha ekonomik durumu güçlü, daha dayanıklı. O arkadaşımız yine işte bankadan, faizden falan bulaştı, girdi. Bizimle de rekabet edecek. Başaramadı. Bir gün sabahleyin kalktım, gazeteye bir baktım. İşte Necati Boğaz Köprüsü'nden kendini atmış, intihar etmiş. Yani düşünün ölüm ya bu. Bunun bütün şeyi hırs ve bu hırsın sonucu olarak elde etmeye çalıştığı o parasal büyüklük ve bunun için girdiği macera, helal haram kavramı olmadan girdiği zaman işte insanlar böyle çok ağır sonuçlarla karşılaşıyorlar ve sonucunda da perişan oluyor insan. Onun için yani bir yandan başarmak için meşru sınırları zorlamak en güzeli. Onu da yaptığınız zaman görüyorsunuz ki orada size Allah'ın lütfettiği, helalden kazandığınız, parayla elde ettiğiniz imkan, helalin 10 lirası, haramın 1000 lirasından çok daha kıymetli, çok daha değerli oluyor. Faizden kurtulduktan sonra hayatınızda neler değişti? Biliyor musunuz? Fiziki durumum değişti. Benim bundan 20 sene önceki, 30 sene önceki resmimi görseniz, bugünkünden daha ihtiyar görünüyorum. Daha perişan görünüyorum. Bugün 60 küsür yaşındayım ama Allah'a şükürler olsun sıhhatimi kazandım.
huzurumu kazandım. Ben acaba belasız bir gün olur mu ya? Yani bir gün böyle kafanı yastığa koydun mu efendim sabaha kadar uyuyup böyle rahat kalkabilir misin diye düşünürdüm. Kazalar, belalar, sıkıntılar ya bunlar hepsi bana kader olarak yazılmış diye geçiyoruz. Bu bizim kazancımızla doğru orantılıymış. Biz kazancımızı temizledikçe Allah da bizim o muhatap olduğumuz sıkıntılarımızı temizledi. Şimdi ben yatağa başımı koydum mu bugün Allah için ne yaptım diye düşünüyorum. Onun huzuruyla efendim uyuyorum. Çok rahat bir şekilde efendim sabah kalktığım zaman da ya Rabbi sana hamdolsun deyip kalkıp günüme efendim işte hayatıma devam ediyorum. Faizden çıkmak isteyen biri ilk adım olarak ne yapmalı? Yani yapacağı şey şu. Allah'ın kendi için yaratmış olduğuna teslim olacak, tevekkül edecek. Zaten insanların aldandığı nokta o. Yani o yapması gereken şeyi Allah ona yaptıracaksa ona mutlaka bir fırsat yaratacak. Biz kolayını seçip faize daldığımız için öbür tarafta duran fırsatları görmüyoruz. Hani büyüklerimiz diyor Allah öbür tarafta bize bunları gösterecek. Bak bu vardı ama sen buna daldın. Bunun akıbetinde de bu işte sıkıntıya girdin. Ama birazcık sabredip bu tarafa gayret etseydin. Kardeşlerimiz bilsinler ki faizden kurtulmak istedikleri anda Allah'a inanıyor ve güveniyorlarsa sonsuz alternatifleri var. Bilsinler ki faizi kesinlikle alternatiften çıkardıkları zaman Allah onlara o çalışmalarının daha verimli olabilmesi için onlarca alternatif yaratacak. Son olarak hayalhanem hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayalhanem ve benzeri kardeşlerimiz, kuruluşlarımız, müesseselerimiz Allah onlardan razı olsun. Şimdi düşünün 5 milyon tane aboneye ulaşmış, 5 milyon gencin efendim kendisini takip ettiği bir organizasyon. Ne yapıyor? İslami içeriklerle yani İslam'ın yaşanabilir bir din, günümüzde de yaşanabilir din olduğunu anlatan o güzel simalı insanlar ekranlarda bunları bize anlatıyorlar. Ben bu tür müesseselerin yani bugün geldiğimiz noktada yine de istifade ediyoruz. Başlangıçta içinde düşmüş olduğumuz batıl düşüncelerden hep böyle kardeşlerimizin faaliyetleriyle kurtulduk. Biz Hayalhanem gibi kuruluşları, müesseseleri sonuna kadar dualarımızda da elimizden geldiği kadar ekonomik gücümüzle de diğer faaliyetlerimize de destekleyeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Allah bu gayretleri gösteren kardeşlerimizin ayaklarına diken bile değdirmesin. Efendim faaliyetlerini, gayretlerini bereketlendirsin ve bu düşüncedeki bütün kardeşlerimizi birbirine kardeş kılsın. Son şu, yani Sallallahu Efendimiz buyuruyor ki o dehşetli günde, kıyamet gününde peygamberlerin bile özeneceği, imreneceği bir grup olacak. O gün herkes dehşet içerisinde efendim sağa sola kaçışırken onlar arşın gölgesinde gölgelenecekler. Kim bunlar ya Resulallah? Bunlar bir menfaati olmadan birbirlerini Allah rızası için seven insanlar. Şimdi ben Mehmet Yıldız kardeşimizin yüzü yani kendisiyle hiç görüşmemişim ama ben kardeşimden çok seviyorum. Dolayısıyla ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle bu sevgi yarın Rabbimizin de orada bize efendim sahip çıkmasına vesile olacak. Bu faaliyetlerin de bereketlenmesine vesile olacak. Onun için Allah hepinizden razı olsun. Ben bereketli çalışmalar diliyorum.